hoş geldin Hazal Akçam. Hoş buldum Başar Çelebi. Sizler de hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün biraz gölgeliyiz çünkü Shadow Lord biraz daha içine çekmeye başladı. Evet, görsel olarak değiştirdik. İkinci bölümler Yayınlandı. iyice süper olmadı mı sence de? Evet, bekleneni de karşıladı. Giderek tırmanıyor hikaye. Evet, rewatch da yaptık. Nerede kalmıştık? Devon ve Maul ilk düellosunu yaptı. Maul orada Devon'a kafayı taktı. Evet. Polis merkezinde de Two Boots ısrarla amirini de Komiser Lawson'ı da dinlemeyip imparatorluğu çağırdı. İmparatorluğun gelmesi Genix gezegeni için ne ifade ediyordu? İstemiyorlardı zaten imparatorluğun gelmesini. Çünkü imparatorluk gelirse çökecek Genix'e. Ondan gizli de yürütmeye çalışıyordu zaten. O yüzden Lawson haber vermiyordu. Evet. Bir noktaya kadar Tuğbut'la sürtüştükleri yer de orasıydı zaten. Çünkü biliyor adam yani geldi mi gitmeyecekler. Niye Evet. anlamıyorsun falan diyordu hatta. Spoiler uyarısı yapmadık ama arkadaşlar bu biraz spoilerlı inceleme olacak. Çünkü Yani. biz bayağı yükseldik ve üzerine konuşmak istiyoruz. Spoilersız inceleme zaten trailer gibi. Evet. Ve bazı bilgiler de trailerlarda halihazırda veriliyor. Peki sevgili Hazal Akçam. Şimdi komiserimiz Lawson imparatorluğun gelmesini başından beri istemiyor. Çünkü biliyor ki onlar istila edecekler ve ihtilal yapacaklar. Dediği de oluyor. Peki Lawson ilk başta bunu nereden biliyor? Çünkü karısı imparatorlukta çalışıyor. Görevi var. Orada asker. Oradan da zaten imparatorluğun kendini de çok farklı lanse ettiğini söyleyemeyiz. Evet. Yani sürpriz de olmayacaktı zaten. Yardımcısı Two Boots yandaş konuş. Ya şerefsiz ya hacklendi. Yani geçen bölümde konuşmuştuk Two Boots ajan mı diye. Ajan ya. Kesinlikle Yani ajan biz olur. de ajan olduğunu düşünüyoruz ikimiz de. Siz ne düşünüyorsunuz? Ajan değil de düz mal yandaş mı? O konuda Testlere bekleriz. evet, fikirlerinizi merak ediyoruz. Hikaye akışından devam edelim diyorum. Lawson'ların ofisi basıyor. Evet. İmparatorluk. Şimdi imparatorluk gelir gelmez Evet. bir tane ihtilalci komutanımız var. Bir adet de Engizisyoncumuz var. Evet. Engizisyoncu Marrok kafalı bir arkadaşımız. Bunlarla ilgili biz ne biliyoruz geçmiş yapımlardan? Engizisyoncular kimler mesela? Onlardan biraz bahsedelim. Engizisyoncular eski Jedi'lar kırılma anlarında karşı koymayıp imparatorluğa kendini adapte edip eskiden çok iyi savaşçı olan Jedi'lar aslında ama Force'la bağlantıları zayıf bir şekilde bir çatlak var ki zaten imparatorluk oradan kendilerine kazanmayı başarıyor. Düşmüş figür hepsi. O tarz tiplerden oluşuyor. Maskeleri falan da böyle şekil şukul ya. Sanki gladyatör gibiler imaj Evet. olarak. Bir de bunların görevi aslında infazcılık. Gidecekler o Jedi'ları avlayacak. Çok acımasızlar ve ama ben bir noktada şöyle düşünüyorum. Göründükleri kadar da güçlü olmayabilirler. Ya Force'la bağı zayıf tipler zaten Evet. yani. Force'la bağı kuvvetli bir Jedi karşısında göt gibi kalabiliyorlar. Zaten eski yapımlarda Tales of the Jedi'da Ahsoka ile o karga burunlu Engizisyoncunun dövüşünde Ahsoka'nın tek atmasıyla görmüştük mesela. Force'la bağı zayıf derken yani Force sensitivity'likle alakalı bir şey demiyoruz. Orada bir çatlak var ki zaten öfkeye ve intikamla doldurularak Darkside'a geçiriliyorlar. Evet. Biraz da göt korkusu. Yani çok da karakterli bir duruş değil tabii yani. Bir Obi-Wan duruşuna bakın, bir işte buna bakın. Evet. Marrok kafalı arkadaşımıza bakın. Izgara surat. Biz böyle Darkside'ı bayağı gömüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani Darkside'ı da objektif anlatmayı isterdik ama belki yeterli olgunluğa ulaşırsak bunu Belki. başarabiliriz. Moğol'la yapıyoruz işte ya. Güzel bir yapımda karşımızda olduğunu bilmemize rağmen onun yaptığı kötülükleri unutmadık. Unutmadık yani Satine biçtiğini, Qui-Gon'u öldürdüğünü. Yani bunlar unutulacak şeyler değil. Unutmayacağım. Bu arada Maul'un Işın Kılıcı düellosunda bir takım fısıltılar duyduğunu görüyoruz yapımda. Aynı zamanda Devon'la düello yapmadan önce geçen sefer bahsetmeyi unuttuk. Bu videoların ortak özelliği keşke şundan da bahsetseydik diye bittikten sonra hissetmemiz. Devon'un ismini ona verdiği Işın Kılıcı ve onunla yaptığı düello sonrası öğreniyor. Evet. Maul bu mistik güçleri neye borçlu sence? Aile kökenli Force'u farklı türlü ele alıyorlar. Dark Magic çok fazla çalıştığı için. Belki orada Devon ve Devon'un ismine ulaşmak için Force'tan başka şeyler de kullanılabilecek yeteneğe sahip de bir aileden geliyor. Force'la bağı biraz kara büyüye refer eden bir şekilde. Belki dövüştükten sonraki orada güçlenen bir Force'tan da destek alarak Devon ismini öğrendi. Belki bilmediğimiz bir alt metni var bilmiyorum ama bence öyle. Bana şey gibi geliyor. Dövüştüğü insanın zihnini okuyabiliyor gibi. Bir önceki bölümde demiştim dövüştükten sonra diye. Dövüştüğün kişiyle bir bağ kuruyorsun.
oluyorsun ve onun sırlarını öğrenmeye kadar gidebiliyor bu kurduğun bağ. Zihinde gezme zaten Darkseid'in en güzel yaptığı şey. Evet. Orada bence biraz hem o hem de o yani Datomir'den çıkışlı bir Baz var. baz var. O bazın da getirmiş olduğu farklı bir kullanım şekli var diye düşünüyorum ben. Evet. Moğol'un mistik taraflarını ilerleyen bölümlerde daha sık görür müyüz dersin? Görebiliriz. Şeyle de ilgili olabilir. Cassius T ile alakalı. Değil mi? Çünkü Mandalor fethi döneminde Previsla'ya da Cassius T İkram içirmiş. etmişti. Evet. Belki de ışın kılıcıyla da alakalı. Devon'la düello yaptıkları zaman Devon Moğol'un ışın kılıcını kullandı ve o ışın kılıcına o Kyber Crystal'a dokundu. Zaten onlar da canlı itemlar olarak çıkıyor. Belki kullanan kişiyle arasındaki o bağda evet farklı bir enerji ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Star Wars'un mistik tarafına tekabül eden konular olduğu için benim şahsen çok ilgimi çekiyor. Benim de en çok buraları seviyorum zaten. Şimdi biraz da polisiye tarafına işi sürükleyelim. İmparatorluk Stormtrooper'lar ve o ihtilalci komutan polis merkezini bastığı zaman ilk yaptığı iş amirlerini Clyde. sorguya alıyor. Sen direkt gel diyor. Rozetini söküyor. Sorgu odasına alıyor. Evet. O zamana kadar kimin sorguladığını bilmiyoruz henüz. Ardından da Lawson'ı alıyorlar. Aynı odaya. O sahneler çok acayip. Başta sorgu masasına Lawson baktığı zaman takım tırnak izleri görüyor. Sonra Marrok kafalı arkadaşımız geliyor ve bildiğin her şeyi anlat diye omuzlarına dokunup Evet. Lawson'a baskı kuruyor. Lawson bayağı bir baskıya dirençli bir komiser arkadaşımız bu arada. Sen o konuda ne düşünüyorsun? Lawson'ı nasıl analiz Lawson'ın ediyorsun? işkence gördüğünü sanmıyorum ama ben. Hiç görmedi canım zaten. Yok. Kahve falan arıyordu yani öyle bir rahatlık. Evet, Neyin rahatlığı? Lawson'ın karakteri nasıl yani? Çok dik başlı mesela. Çok dik cevap baş veriyor. umurunda değil. Karısının imparatorlukla bağ olması, eski karısı gerçi de ama olsun. İmparatorlukla bağ olmasına rağmen imparatorluğa duruşu belli. Maul'la tek ortak noktası da o, ikisi de sevmiyor zaten join mi diye muhabbeti yaptığında da Lawson'a. İkisinin de imparatorluğun zaten yöntemlerinden hoşlanmadığını biliyoruz. Lawson da çok fazla hani böyle ya denetleneceğini bildiği halde yapacak bir tip yani. Denetlesin ne yapayım falan kafasında bir adamdı. O yüzden de çok da umurunda değildi. Lawson'ı biraz böyle hani kolay serbest bırakıyorlar. Evet, bayağı. Orada bir bit yeniği olduğunu seninle fark etmiştik. Ben direkt dedim, peşine adam takıp izletecekler bunu. Oğlu Riley, İlki Milki, Minki Cinki falan bir şey. Pospa Jedi Daki amca ve Daki. saklıyormuş. Onu görüyoruz. İkinci bölümün sonunda. Evet, adam eve bir geliyor şöyle Allah belanızı versin. Güzeldi. Evet. O Daki'nin özellikle Lawson'a güvenmesindeki sebep ne olabilir? Dediğim gibi saklamıyor ki zaten Lawson. Bir baştan bir pozitif bir şey hissetti Devon'a. Ortak nokta hissetti bir de. İlk başta yaşının küçük olması, Devon'un böyle ona yanaşmaması filan. Yani bir hikayesi olduğunu anladı. Yani sonra Jedi olduklarını öğrendi. Sempati hissetti. Verildi yani. Bir konuşma geçmiyor ama yani kötü tipler değil bunlar diyor yani içinden. O yüzden de Daki de onu hissetti. Yani karşılıklı bir hissettiler birbirleri hakkında. Çok da olumsuz olmayan hatta olumluya varan düşünceler beslediklerini diye düşünüyorum. O yüzden onun evine sığınmak istediler. Evet. Bir de daha iyi bir şansı yok ki. Ne yapacak zaten yani. Hayatta kalma ustası olduğunu bize bir şekilde belli ediyor. Yani bir kere Order 66'ten Padawan'ı ile Çıkmış bir birlikte şekilde. sağ Evet, çıkmış büyük bir bir de. olay Bak bu yani. tek başına da değil. Evet, Yani bu büyük bir başarı aslında. Ama sığıntı gibi, dilenci gibi yaşıyor. Meyve çalıyor falan bilmem ne. Zaten Yaşamak Moğol karşısına denirse. çıktığı zaman ne diyor? Bu ne böyle? Ne yapıyorsun diyor sen diyor kardeş diyor. Dilenci gibi yaşıyorsun. Aynen. Senden daha inferior'lara boyun eğiyorsun, saklanıyorsun diyor. Aynen. Zaten Haklı. haklı olduğu nokta ve Devon'un da kanına ilk girdiği nokta bu. Daki de aynı zamanda Devon'a panzehir vermeye Panzehir, çalışıyor. Evet imparatorluk kötü olabilir ama Moğol da kötü diyor. Moğol'u görüyoruz. Practice yapıyor. Lightsaber'la. Oradan zaten bir şeyleri anlıyoruz biz. Gidecek bu hani Devon'ların peşine falan. O da plana sadık kal diyor zaten sürekli yanındakilere de. Gözlemi var. Bu arada Lawson bütün planette hain olarak ilan ediliyor. İşte aranıyor falan. O hal çıkartıyorlar. Kırmızı bülten çıkartıyorlar. Kırmızı bülten çıkartıyor Vatan falan haini var. ilan ediyorlar Evet, hemen. ya, hemen. Ya, ne Tipik kadar bir tanıdık Amerikan ya. şeyi ya. Evet. Ne kadar tanıdık. Birebir yazmışlar. O ya zaten bir de Amerikan yavşaklığı da böyle cümlelerle falan çok veriliyor. Orada şeye girmişler. Çatışmaya. Dalaşıyorlar, çatışmaya girmişler. Hala diyor ki işte benim evime girmesi hoş muydu falan. Şu an mı? Yani onunla konuşacak yer falan. Orada da vermişler bayağı bir.
Yani biraz direkt Amerika'yı yazmış olabilirler. Star Wars izliyoruz aslında. Aynen öyle. Zaten adam artık açıktan veriyor mesajı. Ben diyor bir Amerikan filmi çekiyorum. Bir zamanda Star Wars çekiyorum diyor. Çok güzel lightsaber sahneleriyle bize evet. veriyor. Güzel sahneler var. Ben mesela bu 2 bölümün ortalamasını aldığımda Daki'nin de öyle göründüğü kadar kısmış bir Jedi olmadığını fark ediyorum. Evet. İçine geldi mi çok güzel dövüşebiliyor. Engizisyoncu'yla çok güzel dövüştü. Evet. Bir de daha ölmedik falan triplerine giriyor. O çok güzeldi yani. Biz daha ölmedik diyor yani adam. Ve Devon'u da kolay kolay bırakmaya niyeti olmayacağını görüyoruz burada. Devon sohbet ederken demiştin. Ona ben de katılıyorum. Daki'yi kaybederse Hı hı. geçebilir. Evet. Ama geçecek gibi de davranıyor. Daki de ölecek Evet. gibi davranmıyor bu arada. Orası bayağı mandıra tırmandıra bir çatışma verecek Orayı gibi geliyor. kestiremiyorum yani. Ne gelirse galiba şaşıracağım orayla Evet. alakalı. Ama Devon geçecek yani. Daki'yi kaybedip geçecek gibi geliyor bana. Ölmezse de bir sebebi yok geçmek işte için. 9 canlı Daki şu an benim gördüğüm yani. Evet. Çok çok böyle hani ölüp dirilebilen, daha ölmedi ama ağır yaraları Gerçek bir alien. bir şekilde hani kompanse edebilen bir yapısı var. Polis merkezinde Lawson'ın sorgusu sürüyor. Oğlu polis merkezine gelip babasını arıyor. Two Boots ona böyle ağız burun yapıyor derken çocuk endişelenip annesine ulaşmaya çalışıyor. Lawson sorgusu bittikten sonra bırakılıyor ve peşine adam takılıyor ya. Engizisyoncu Lawson'ın emrine basıyor. Jedi'larla ilişkisi olduğunu, çatışma yerine gittiği zaman o ışın kılıcı izlerine dokunarak öğreniyor. Burada aynı zamanda dokunduğu yeri hissedebilen, görebilen bir force sensitive olduğunu görüyoruz. Dokununca sese kadar duyuyor. Hatta o an ne Evet. yaşandığını hassas bir şekilde inceliyor ki yani sadece boş dokunmak değil. O ana gidiyor hatta. Evet. Oradan da izlerini buluyor. Evet. Takip ediyor. Bu arada Maul'un robot bacağını tamir edildiğini görüyoruz. Bir önceki bacaklarına bölümde bakım yapıyor. Daki tekmelediği için onu topal bırakmıştı. Kardeşleri tekrar topluyor. Peki gelelim şimdi o final sahnesine. Of çok güzel. Ve sondaki konuşmaya mesela. Evet yani ağır spoilerlar başlıyor zaten. Evet. Devon'la hiç beklemediğim bir şekilde Maul'un desteğe gelmesi. I'm right here diyor ve direkt şeyi saplamaya başlıyor. Marok'a saldırıyorlar. Evet, Marok. Marok kafalı arkadaş. Ona öyle diyelim ya. Sigara surat. Ve Tost makinesini suratına koymuşsun. Şimdi bu bizim polis arkadaşımız Lawson kaçarken kumarhane sahibi arkadaşı Rina'nın yanına gidiyor. bir O yaşlı daha olmuşlukları var galiba onların. Evet, daha önceki bölümlerde de bir kere gitmişti. Evet, bana çay ısmarlasam mı, yemeğe çıkarsam bir şey diyor. Ha öyle bir şeyler diyordu. Yürüyor Biz, herhalde. Ne oluyor lan falan dedik. Evet. Hemen gıybet antenlerimiz dikelmeye En başladı. sevdiğim. Rina ve Lawson'ın zamanında birlikte iş yaptıklarını görüyoruz. Lawson boş değil. Yani Rina da zamanında bir ödül avcısıymış. Birbirlerine hayatlarını borçlular. Borçlular. Dolayısıyla öyle bir durumda bizi gezegenden kaçır. Tek o yapabilir. 2 tane Jedi ve bir oğluyla kadına sığınıyor. Ve orayı Stormtrooper'lar basıyor. Daki ile Lawson ayrılıyor. Devon'la Riley Gidiyorlar. ve geliyoruz meşhur tren sahnesine. Evet, o sahnede de yani kırılma anıydı. Zaten tren sahnesinden önce Daki'ye yani acaba Maul haklı olabilir mi falan gibi triplere giriyordu ya, orada da zaten sevmiyorum ama en azından imparatorluk konusunda haklı olabilir Evet. gibiydi. Orada bir fight yaşanıyor arkadaşlar. Yani ağır spoiler, işte Maul Devon'u koruyacak şekilde, hatta koruyor yani bayağı. Giriyor dövüşe, dalıyor. Orada gerçek bir usta çırak gibi yan Evet, yana gerçekten. kılıç sallıyorlar yani. Bayağı Apprentice'dı orada yani Evet. Devon. Hatta çok da iyi dövüştü. Devon'un birkaç yerde Force kullanılırken yaptığı hareketleri falan. Evet müthiş. evet. Bir daha göstersene. Bir hareket yapıyor şöyle. Şöyle bir şey yapıyor. Orada Force'la bir bağlantı kuruyor muhtemelen. Evet yani ne olduğunu bilmiyoruz ama bir Ne olduğunu meraklandırdı bilmiyorum. bizi. O kısım çok güzel. 2 kere yapıyor. Tren sahnesi. Trene Riley atlıyorlar. atlıyor. Ardından Devon Marok kafalı arkadaşımızla kapışa trene Trenle biniyor. Engizisyoncu özellikle Maul nerede diye soruyor. Evet. Bu çok önemli bir sahne. Engizisyoncu çünkü biliyordu Maul'la olan diyaloğunu onun. Ve nereden biliyor? Sadece ışın kılıcı izlerine dokunarak çözmüş bunu. Ana gitti işte dokunduğunda. Sesleri duydu. Yaşanan her şeyi bir şekilde gördü. Bir de Devon'u takip ediyorlar zaten yani. Evet. Daki ile beraber. Bir sonraki, şimdi çok hızlı geçmeyeyim ama anlatacağız birazdan. Bir sonraki sahnede de haklıymışsınız, böyle Evet. böyleymiş gibi rapor veriyor zaten yani. Mesela Devon ona Maul sorulduğunda şaşırıyor. Ne alaka? Ne bileyim ben Evet. ulan diyor Ne yani. Ne alaka Ne diyor. alakası var filan. Sonra ama Maul abimiz
Bir giriyor ki araya. Dağların ardından bir Evet, herif. buradayım diyor. Sonra atlıyor ve işte müthiş bir fight başlıyor. Koreografisi çok güzel. Tam benim sevdiğim lightsaber Evet. fight'ti yani. Tam usta ve çırak Evet. bir düşmana karşı savaşıyormuş gibi. Gibi Orada yani. bir tek vücut Bir olma hali oldular, var evet. yani. Vagonu Devon bağlantısını bağlantısını kesiyor. Mesela Maul değil. Orada da Maul tam olarak beklediği bir hareketti zaten. Kendini ispat etmesini istiyor zaten Evet, ona. evet. O ettiği ispat onu apprentice olarak istiyor. Sırf o Apprentice yüzden kaçabilecekken kaçmıyorlar. alsa yanımda olabilecek bir şekilde güzel dövüşüyor diyor. Yani Evet. Devon'un dövüş stili bu arada çok iyi. Evet evet. Ahsoka'nın şeyine benziyor. Ahsoka birazcık saldırgandır mesela dövüşürken ama tabii Anakin'in öğrencisi Anakin'in çünkü. öğrencisi olduğu için evet. O tarz şeyler var Devon'da mesela. Ve belki eğitilse müthiş. Kullanımı da Anakin'e Anakin çok gülmüştük orada da izlerken. Ya daha sürmek ister misin falan diyor yani Lawson'a. Bir şekilde harika bir şekilde atlatıyor yani. Zaman zaman şeyi verdi. Eski yapımlarla bağlantı var. Var evet, ben Yani unutmadım geçmişte Göndermeler ilmi yapa yapa birer Evet. parmak bal çaldı yani. Unutmadım nereden geldiğimi ummayacağımı Evet. söylüyor yani veriyor. Yaptığı iş Maul'a kılıç çekmek oluyor. Maul da kılıcını söndürüyor. Sonra. Diyor ki gördün mü şimdi gerçek düşmanı kim? Daha yayınlandığından beri bölümlerce herhalde bir milyon kere falan hayatını bağışladı. En son rapor verdiği ve bizim tam göremediğimiz bir hologram var. İşte o hologram Galiba Vader. galiba Vader evet. Yapım 2'dir bize bir Vader sinyali veriyor. Vader ya Vader. Eğitmeni, hocası Vader. Bunu da Tales of the Empire'da görüyoruz. Bir bölümde sonda Vader geliyor yani. Master'ınızla tanışın diyor Engizisyoncu onlara. Adam gerçekten diz çökerek rapor veriyor. Grand Inquisitor çıkarsa ufak bir küfür yiyebilir diyeceğim. Öyle verilmek istenmiyor ama. Herkes Vader olduğunu zaten Evet. şu anda onu bekliyor o sahneden sonra. Gemiyi gördük. O olmasa o kadar büyük hype yapmazlar Evet. yani. Çok fazla öteye atıldı. Kesin göreceğiz Vader'ı. O zaman yavaştan kapatalım. Önümüzdeki haftayı iple çekiyoruz. Evet. Bizim artık yeni pazartesi ritüelimiz oldu. Bu. Maul Shadow Lord. Maul'un bir anti kahraman olduğunu unutmayıp, Darkseid'da kötülükler yaptığını unutmayıp, Evet. geçmişinden bağımsız bir şekilde izliyoruz aslında bunu da. Hem uzun zamandır görsel olarak güzel bir şey bekliyorduk. Hem de gerçekten var olan, potansiyeli olan, hikayesi anlatılmamış Dark Side'lar hikayeleri vardı. Onlardan da besleniyor. Belli ki sezon 2'de de çok şey anlatacaklar. Onaylandı zaten. Yani orada da bayağı bir şeyler izleyeceğiz hikaye olarak. Evet. Sence daha hikaye tırmanacak mı yoksa hafiften böyle yavaşladığı bölümler mi göreceğiz? Yani yavaşlamaz bence. Öyle mi? bir yerde biter ki hatta. Hatta bence ikinci sezonu garantiydi. Bize duyurulması geç oldu. Bence çok acayip bir yerde bitecek. Suratımızı falan tırnaklayacağız Bence herhalde. de öyle bir yerde biter. Ne olabilir bilmiyorum. Devon'un belki kararıyla alakalı bir yerde kesilebilir. Da Maul'la alakalı çok acayip bir sahnede bitebilir. Final bölümüne öyle bir şey de bekliyorum ben. Vader gibi ağır toplar öyle kolay kolay karışmaz işlere. Çok onun karışacağı büyüklükte şeyler olması Ha gerekiyor. yani Aksiyon. title olarak ona muhatap olacak Hem durumda title değil. olarak öyle hem de şimdi yapımların pozları açısından da öyle. Çok büyük bir şey olması gerekiyor ki o kadar ağır komutanlar gelsin ve işe müdahale etsin. Aklıma çok senaryo geliyor. Bundan 2 sene önce, geçen sene de aslında çıktı. Röportajlarda filan Kathleen Kennedy gitmediğinde daha varken biz çok kısa bir süreliğine Hayden Christensen'ı gördük zaten ama Obi-Wan'da sadece o kısım için tabii ki de çağırmadık diye demeci var. Şimdi ya çok büyük bir fan service yapacak. Orada seslendirmeyle dahil olacak. Vader olarak devam edecek. Çünkü çok net bir ifadesi var. Yani sadece o kadarcık saniye görünmesi için tabii ki de çağırmadık Hayden'ı diye. Ya bir herkes beklemişti hatta Vader mı olarak oynayacak falan, kendi bölümlerini mi çekecek. Bence öyle bir şey olabilir. Çok sürpriz bir şey. Belki onunla seslendirdiği bölümler olur. Evrene de yeniden dahil edilerek bir şey yapılmak istenecek. Vader'la alakalı bir şeyler yapılacak yani ona Evet, eminim. evet. Ya ayrı projede gelecek ya giderken ilk kıvılcımlarını seslendirmeyle yani Qui-Gon'un nasıl Liam Neeson geliyor seslendiriyor. Keza Sam geliyor. Bir şey olabilir diye düşünüyorum yani hani evrene dahil olması açısından. Dolayısıyla hikayenin aşağı değil kesinlikle yukarı gideceğine Evet, tırmanacak. inancım var. Evet. Bizi de böyle apıştırıp bırakacak gibi. Evet, background bilgisi var çünkü. Evet. Ben okuduklarımdan anladığım oydu. Güzel. Bu haftalık Bu bizden kadar bu kadar değil. diyelim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hep birlikte sizlerle takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. May the Force be with you.